Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Asya. Uzun bir aradan sonra böyle oturarak, sohbet ederek, biraz da makyajımızı yaparak bir video çekeyim dedim. Bayağıdır böyle makyajlı, sohbetli bir video çekmemiştim. Son zamanlarda hep vlog demiştim. Vloglarımı çok seven insanlar var ya da böyle oturup sohbetli videolarımı çok seven insanlar var. O yüzden iyi bir balansı yakalamam lazım. Sürekli vlog yüklüyordum. Bari hem bunu yüklemiş olayım hem de sohbet etmiş olalım dedim. Hayatımızda olan birkaç yeniliklerden bahsedelim. Beni Instagram'da zaten takip ediyorsanız orada genelde paylaşıyorum ne olduğunu. Ama birkaç paylaşmadığım şeyler var. O yüzden bugün burada paylaşacağım. Ben başlayalım, çok uzatmayalım. Hem sohbet edeceğiz zaten. Bir saniye yakınlaştıralım. Saçlarımı boyadım bu arada. Ve ben boyamadım. Kuaföre gittim, boyattım. Hiç mutlu değilim bundan. Bir dakika, çok... Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Makyaj olarak bu arada mükemmel, perfect bir makyaj beklemeyin. Günlük makyajımı yapacağım. Ben bugün makyaja çok odaklı bir şey olmayacak. Sohbete odaklı olacak. Cilt bakımımı yaptım. Bir tek güneş kremini sürmemiştim. Güneş kremini süreceğim. Dediğim gibi saçlarımı boyattım. Fakat hiç istediğim gibi olmadı. Biz artık kuaförlerini suçlayamıyorum. Çünkü belli ki yabancıların saçlarına çok alışık değiller yapmaya. Öyle istedim. Dedim ki açma işlemi yapmak istemiyorum. Hem o kadar çok para vermek istemiyorum. Hem de saçlarım ince. Boya ile açabildiğiniz kadar açın dedim. Saçlarım siyahtı ya. Yani koyu kahveye dönüşmüştü. Açık renkler istedim tekrardan. Boyayla açtılar. Tabii ki de benim ön tarafım arka tarafıma göre daha fazla açıldı. Yani renkten çok bir şikayetçi değilim ama arka ile ön renk farklılığı oldu. Bunun sebebi de biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur. Şuraya fotoğraf koyarım. Önlerimi açtırmıştım ben bir Ocak'ta falan. Sonra çok uzun kullanmadım o saçı. Tekrardan kapattırdım. Önlerim eskiden açtırdığım için ön taraf daha fazla açık olduğunu söyledi kuaför. Tamam, olabilir. Ama bunu düzeltmeleri lazımdı. Düzeltmediler, hani ne bileyim, belki ekstra paraya girer diye mi düzeltmediler? Bilmiyorum, dokunmak mı istemediler? Nasıl düzelteceklerini bilemediler, bilmiyorum ama o şekilde kaldı. İstediğim renk bu olmadığı için muyum değilim. O yüzden biraz bekleyeceğim. Saçlarım ince olduğu için hemen yıpratmak istemiyorum. Rus bir kuaför var. Oraya gideceğim. O kirpiklerimi yaptırdığım bir kuaför var. Saçlarımı tekrardan yaptırmayı planlıyorum. Paramızı çöpe atmışım gibi bir hissiyat oldu. Saç olayım böyle ama bakalım, belki birkaç ay sonra yeni saçlarımla tekrardan karşınıza çıkarım diyorum. Nereden başlayacağımızı hiç bilmiyorum. Biliyorsunuz ben yarı zamanlı iş olarak öğrencilere, küçük öğrencilere ders veriyordum bir kursta. Orada çalışalı 1,5 yılı geçiyor. 1 yıl 6 ay kadar oluyordu. Geçmiş zaman kullanalım. Ve işten şu an 15 gün 20 gün önce çıktım demeyelim. Çıkarıldım diyelim biz ona. Bundan bahsedecektim. Aslında en çok da merak ediyordunuz. Özellikle Instagram'da çok sorusu geliyordu. Bunu anlatsam mı anlatmasam mı diye düşündüm ama anlatmaya karar verdim. Biraz yakınlaştırayım. Hafta içleri çalışıyordum 5 gün boyunca. Fakat bu dönem ben bir pazartesi günleri çalışamadım. Çünkü pazartesi günleri benim okul derslerim vardı. O yüzden işe gidemiyordum. Pazartesi günü hariç çalışıyordum. O akademide de öğrencilere bir gün işte sınav yapıyoruz. Ben de sınav gününü pazartesiye aldım. Yani cuma günü sınav kağıtlarını hazırlıyordum. Pazartesi günü de sadece sınav yapıyorlardı çocuklar. Anlatacağım çok ayrıntılı şeyler var ama şöyle söyleyeceğim. Çalıştığım yerdeki yer tamamen sistemi olmayan bir yerdi. Matematik ve İngilizce öğretiliyordu o yerde. Yani İngilizce öğretmeni bir tek bendim ve sistemi kendim oturttum. Yani okuyamayan çocukları okutturdum. Grameri hani çok küçük yaştaki çocuklara gramere bile geçiş yaptık. Yani böyle öğretiyorum ya çocuklara. Hani gerçekten hani böyle gururlanıyordum. Matematik sistemi falan, başka sistemler oturmamıştı. Yani çok ayrıntı vermek istemiyorum yine dediğim gibi ama çok karışıktı akademi. Matematikte iyi gitmiyordu. İngilizce harici hiçbir dersin doğru düzgün matematik dersinde iyi gittiğini düşünmüyordum. Ve çocukları da doğru düzgün bir arada tutamıyorlardı. Dersleri doğru düzgün yapamıyorlar. Bir de matematikle, yeni taşındığımız yerde matematikle İngilizcenin arasında da duvar yoktu. Hani öyle bir yerde ben öğretmenlik yapmaya çalışıyorum. Çocuklara bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Bu adam zaten birazcık garip, hani garip dediğim ve sinirli minirli de. Ben yaşına vuruyordum ben o adamı. Sevmediğim, hoşuma gitmediği hareketleri oluyordu. Nasıl hoşuma gitmediğim, işte ne bileyim, konuşma tarzı olsun insanlarla. Bana karşı çok değil de hani genel olarak, karakter olarak sevmediğim bir tiplemeydi. Fakat tabii ki de saygı duyuyordum ve asla saygısızlık yapmadım. Her şey tabii efendim. Kafasındayım yani. Nereye gidersen git herkesi sevebileceği bir insan olmuyor. Herkesin eksileri artı yönleri var.
var ve ben hep şeydim, boşanmış bir adam işte, yaşlı, yaşı var, sürekli şey yapıyordum. Ne olur böyle ya falan diye. Şimdi size arka tarafını söylüyorum da, anlatıyorum da asıl olaya geleceğim. Ben işte böyle bir ortamda çalışıyordum yani. Derslerimi de hep işe göre ayarlamaya çalışıyordum. Ve çalıştığımda az para aldığımı düşünüyorum ben. Çünkü bir yıl aşkındır çalışıyorum. Neredeyse öğrencilere ben bakıyorum. Bazen böyle küçük öğrencileri bana yolluyor. İşte bunlara da şey öğret diyor. Hangul. Yani Korece alfabesi. Ben yabancıyım. Yani benden öğretirim ama benden öğrenmenleri ne kadar doğru yani. Benim aksanım var yani sonuçta. Böyle bir ortamda çalışıyoruz. Son cuma günü gittim, çocuklara öğrettim. Bir de ben cuma günü de o kadar öğrenciye de kağıt çıkartmam lazım. Yani sınavlarını hazırlamam lazım. Ondan sonra etrafı falan toparlayan falan benim yani. Orada gerçekten çalışan benim. Matematiğe de öğretmen tutmadı. Kendisi müdür. Kendisi matematiğe giriyordu. Çünkü orada öğretmen durmuyor. Cuma günü işte sınavı hazırladım. Çocuklarla ders yaptım. Ben o gün bir de kampa gittim. Bu son kamp videom değil. O kamp videosundan sonra Cino'nun de tanıdığı bir abisinin kız arkadaşı falan, onlarla da tanıştık. Onlarla ben, Cino ve Cino'nun arkadaşı, tanıdığı bir abisi ve onun kız arkadaşı. Böyle 4 kişi gittik böyle. Kampa gittik cumartesi günü. Pazar günü işte dönüşte müdür beni aradı. Ben de yoldaydım, dedim ki müdürüm dedim, sizi daha sonra arayabilir miyim? Yoldayım falan filan. Tamam. Sonra aradım ben onu tekrardan. Evet buyurun diye. Bir anda başladı, ya dedi biliyorsun öğrenciler çok azaldı. Neden azaldığını da söyleyeceğim. İşte biliyorsun gidiyorlar öğrenciler falan filan. Bilmem ne, ben devletten bilmem paramı aldım bir şeymiş. Bu program falan yapmaya çalışıyordu kendince. Bu yüzden derslere bile doğru düzgün girmiyordu. Her neyse. Böyle bir şeyler söyledi. O yüzden dedi hani son bir hafta gel istersen. Geldiğin kadarın parasını vereceğim. Sonra hani artık çalışmayalım birlikte. Yanında da bu sırada da bir adam daha çalışıyor. O adam da ne yapıyor? Program mı yapıyor? Ders mi öğretiyor? Bilmiyorum yani. Yaptığı pek gelmedikçe o adama işte matematiğe benim yerime bak diyen bir adam. Ne yaptığını tam olarak bilmiyorum. Onu da çıkartmayı planlıyorum falan filan dedi. Ben burada 1 yıl 6 aydır çalışmış bir insanım. Hani bu şekilde bir haftada hani diyor yani bir haftada git. Öyle bir kural olarak öyle bir şey yok. En az 1 ay. Ben de çıkarken en az 1 ay. Karşı tarafta beni çıkarırken en az 1 ay. Böyle bir sistem var. Ama ben tabii hemen onu duyunca öyle bir sistem bile düşünmedim. Dedim bana dedim şu an 1 hafta vermişsiniz, 2 hafta vermişsiniz, bir fark olmayacak dedim. Yani 1 ile 2'nin haftanın farkı var. En az 1 ay verilmesi lazım. Önceki çalışanlarınız çıkmadan önce sürekli işte 1 ay önce söyle, 1 ay önce söyle, söylemen lazım falan, böyle insanlara stres veriyordunuz. Hani kafanıza göre iş yapıyorsunuz. Şu an aynı şekilde bana yapıyorsunuz dedi. Öyle oldu Asya, özür dilerim falan filan. O zaman dedim 1 hafta sonra kapatıyor musunuz? Akademiyi mi kapatıyorsunuz dedim. Ay yok dedi, önce biraz tek başıma işte İngilizce'de, matematikte tek başıma önce biraz bakıp bir şeyler yapacağım falan dedi. Sallıyor. Ben de dedim ki 1 hafta gelip gelmeyeceğimi size konuşuruz. Birazdan ararım. Düşünmem lazım dedim. Kapattım telefonu. Sonra bana birkaç saat sonra mesaj attı. Ben düşündüm de 1 haftada gelmene gerek yok. Perşembe günü maaşımı almıştım. Cuma günü işe gitmiştim. İşte Cuma günü geldiğin günün 2 katını sana yollayayım dedi. Tamam mı? 2 katına da ne dedi? 100 dedi. Ben dedim ki 2 katı 100 değil 120 dedim. Böyle düzelttim. Sonra bana şey yazdı. Ay çok ayrıntılı mesajlara girmek istemiyorum ama kocaman bir adam gibi değil de çocukla konuşuyormuşum gibi hissetti. Hani benimle tartışmaya mı çalışıyorsun falan dedi. Hani bu durumda sen geliyorsun beni bir günde kovuyorsun. Önce diyorsun 1 hafta veriyorum, sonra birkaç saat sonra yok kovuldun diyorsun. Hani gelmene de gerek yok, 1 hafta boyunca sana 2 katını para vereceğim diyorsun. Benim ne dememi istiyorsun? Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Güzel 1,5 yılı geçirdik. Sağlıcakla kalın. Ne dememi istiyorsun yani? Ben aradım. O parasında bile değilim yani. Zaten biliyorsunuz bir günde bu Türkiye'de var. İşte çıkartma onun parası o üstüne ekleniyor. Yabancıyı buldu ya, ondan bence şey yapıyor. Ki ben bir de izinsiz çalışmıyordum. Göç idaresiyle birlikte izinli çalışıyordum. Yani izinsiz çalışma yapmıyorum. Yani göç idaresinden izin alabiliyorsunuz. Şu kadar saat çalışacağım, şu kadar günlerde çalışacağım falan diye, şurada çalışıyorum diye. Eğer göç idaresi izin verirse çalışabiliyorsunuz ki ben öyle bir şey de yapmıştım. Hatta dedim göç idaresiyle falan mı konuşsam ama göç idaresinin pek yapabileceği bir şey olmazdı. Aradım ben bu adamı. Mesajla çocuk gibi mi konuşacağız? Yumdum gözümü açtım ama hiç bağırarak konuşmuyorum. Hiç çığlık atmıyorum adama. Hani o yüzden çok böyle şaşırdı. Ben ona şimdiye kadar evet tabii efendim tabii dediğim için. Dedim ki sizin yanınızda dedim 1,5 yıldır çalışıyorum dedim. Beni bir günde kovuyorsunuz dedim. Yani bir günlük çalışan muamelesi yapıyorsunuz dedim. Orada benim öğrencilerim var dedim. Ben öğrencilere hani okumayı bilmeyen öğrencilere okumayı öğretmişim. Gramer, küçücük çocuklara gramere geçiş yapmışız. Hani benim orada oturmuş sistemim var. Şimdi beni bir haftada bu şekilde koyuyorsunuz. Yok para yok, işte para gelmedi diye. Bana da şey dedi, işte benim yerime koy kendini. Ben niye sizi kendimi yerime koyayım? Sizi nasıl benim kendi yerinize koymanız lazım dedi. Ben dedim gelip sizden bir günde çıktım işten demiyorum. Siz gelip bir günde kovuldunuz. Hani çıkıyorsun işten diyorsunuz dedim ya. Ne bekliyorsunuz benden, size teşekkür etmeyi mi bekliyorsunuz falan filan dedim. Biliyor musunuz dedim, bizde dedim neden öğrenciler azalıyor? Sizin yüzünüzden azalıyor dedim. Ne doğru düzgün matematik öğretiyorsunuz, ne
Ne doğru düzgün derslere geliyorsunuz. Doğru düzgün bir sisteminiz yok. Orada dedim İngilizce sistemi haricinde gün boyunca pazartesi günleri gitmiyordum ya. Pazartesi günleri gitmesem bile benim pazartesi günleri benim olmadığım ortamda bile öğrencilerim iyiydi diyorum. Ben bunu biliyorum diyorum. Çünkü ben hani sistemi ona göre ayarlıyordum. Sınavınız eğer erken biterse şu kitabı yapacaksınız, şunu yapacaksınız. Diğer gün geldiğinde hepsini check ediyordum ve benim öğrencilerim hani dinliyorlar. İngilizceyi falan da sevdikleri için. Öğrenciler diyorum işte öğretmenim yarından itibaren gelmeyeceğim. Sıcak oldu bu arada. AC'yi açacağım. Ses çok çıkar mı bilmiyorum ama biraz açayım sonra kapatırım. Öğrenciler diyor ki işte yarından itibaren gelmiyorum ben öğretmenim. Neden gelmiyorsunuz ya falan deyince işte matematik hocası. Ya matematik hocası dedi müdür. Müdür yüzünden gelmiyoruz. Müdür yüzünden çıktım. Müdür yüzünden. Bağırıyor çocuklara. Hani ben de kızıyorum bazen ama neye kızıyorum? Otur diyorum dinle laf dinle. Ama bu adam çocuklar anlamadığında kızıyor. Yani bağırıyor. Niye anlamadın? Şunu yapma. Yani her şeye kızıyor. Ders anlattığı bir şey yok. Anlamayınca kızıyor falan. Öyle bir ders işleme sistemi yok. Çünkü tabii ki de çocuklar çıkmak ister. Hepsi ondan korkuyor ediyor falan. Yani zaten nasıl açmış bir akademi, nasıl götürüyor onu da bilmiyorum. Dedim bana diyordum geliyordunuz. İşte ben de yurt dışında okudum o yüzden ne kadar zorlandığını biliyorum. Seni çok iyi anlıyorum diyordunuz diyordum. Sonra kızınız, oğlunuz var. Ondan bahsediyorsunuz. Oğlunuzun problemlerine gelip bana anlatıyorsunuz. Oğlum şöyle. Benim de kızım var. O yüzden hani bir şey gelirse başına falan. Herkes etrafta çok garip insanlar var diyordunuz. Dedim şu ana kadar hayatımda tanıştığım en garip insan sizsiniz dedi. Konuştum bir şey söyleyemedi. Ben de en son dedim size dedim harcadığım zaman yazıklar olsun işte. Benim yanımda gelip böyle insanların arkasından dedikodular da yapıyordunuz falan. Hani o zaman anlamam lazımdı sizin hani bu adam normal olmadığını. Hep böyle kendimce iyi adam ya yaşlı adam şöyle hani problemleri var falan. Hep anlayışlı olan kişi ben dedim. Demek ki size anlayışlı olmamak lazımmış falan diye konuştum bu şekilde. Daha fazla da zamanımı harcamak istemiyorum sizinle. 2 katını yollamış. Ya bana o paranın bilmem 1000 katını yollaması lazım da. 2 katını yollamış. Gittim engelledim ettim dedim benim hani numaramı falan silin. Bitti yani. Çok uzun hali gibi gelmiş olabilir ama bu gerçekten kısa hali. Aslında biraz da işten çıktığım için de seviniyorum. Mood'u düşük yerlerde olmayı sevmiyorum. Ya da mood'u düşük insanlarla birlikte olmayı sevmiyorum. Mood'u derken hani üzgün insanların etrafında olmayı sevmiyorum değil. Hani böyle negatif, seni de negatif yapan iş ortamı, yani okul ortamı, arkadaş ortamı. Eskiden olsam tamam yapardım. Şu an hani öyle değilim. Öyle bir arkadaşım falan varsa fazla buluşmamaya, çok fazla görüşmemeye çalışırım. Negatif vibe veren insanları sevmiyorum ben. Yani o yüzden belki de oradan çıktığım için de birazcık da mutlu olmuştum. Sevememişim yani orayı. Bu olaylarda herhalde bu şeylerden dolayı. Ama tabii ki de sinirliydim. Hani beni bir güne çıkartamazsınız diye. Çıktığım günün diğer günde hemen tekrardan iş aramaya başladım. Şuraya buraya yazdım. Gerçekten nazar değmesin yani. Hemen 3. gününde bana böyle bir sürü yerden dönüş oldu. Birkaç yerden yani dönüş oldu. Hatta 2 yerle çok arasında kaldım. Yani birinin parası çok iyiydi. Birinin çalışma saatleri çok iyiydi. Çok arasında kaldım. Ama en çok da biraz moodunu sevdiğim ve çalışma saatleri biraz daha iyi olduğu bir yeri seçtim şu an. Orada şu an çalışmaya başladım. Nazar değmesin güzel gidiyoruz. Yine aynı sistem ama bu sefer çocuklara öğretmiyorum. Bu sefer büyük işte işe giden 40 yaşlı insanlar var. Benli yaşta insanlar var. Üniversite öğrencileri var. Lise öğrencileri var. Öyle bir ortam. Ben ama tabii ki de ders öğretmiyorum. Daha çok free talking yapıyoruz. Yani free talking şey demek. Oturuyoruz. Bir konuda bir şey yazıyorlar. Konularını söylüyorlar ve o konu hakkında okuyorlar. Birbirleriyle konuşturmaya çalışıyorum. Hani ben çok konuşmamaya çalışıyorum. Öyle bir ortam. 1 saat boyunca free talking yapıyoruz. O yüzden hani artı benim bir gramer öğretmem, bir şey öğretmem gerek yok. Sadece konuşmaya girdiğim için gerçekten o yandan da çok seviyorum. Eğleniyorum çünkü öğrencilerim büyük olduğu için hani benim yaşıtım olan var, benden büyük olan var, benden küçük olan var. Öyle olduğu için ortam da çok güzel. İnşallah maşallah diyelim. Nazar değmesin. Çok inanıyorum böyle. O yüzden her dediğime maşallah diyorum. Nazar değmesin inşallah diyorum. Öyle iş değişimi yaptım. Bundan bahsetmek istedim. Neden çıktım falan diye yani çok sorular oldu. Kore'ye gelirseniz sadece Kore değil ya Türkiye'de de olabilir böyle olay. Böyle garip patronlarla, garip insanlarla, uzun yıllar çalıştığınız insanları sonra tanımadığınız anlar oluyor. Böyle anlar olabiliyor. En önemlisi ayağa kalkmak. Aslında ben o adamın yerini mahvetmesini bilirdim. Giderdim öğrencilerin aileleriyle konuşurdum. Sonuçta aileleri beni çok seviyor. Ama öyle bir şey yapmak istemedim. Çünkü ne yaparsan onu bulursun çok inanıyorum. Özellikle o adamla öyle bir şey olacağına inanıyorum. Zaten öğrenci sayımız gerçekten azalmıştı o adam yüzünden. Dedim ki çok böyle başka bir şey olsa belki böyle gücümü kullanırdım. Hani bir şey yapmaya çalışırdım. Ama hiç böyle şey yapmayacağım. Çünkü biliyorum yaptığını, ettiğini bulacak ki bir sürü kişinin de bence arkasında ahı var. Sadece benim değil. Dokunmadım. Dokunmayacağım da herkes ettiğini bulur bu dünyası diye inanıyorum. Hikayem de böyleydi. Hayırlısı da olduğunu düşünüyorum. Hayırlısı oldu. Sadece
bence neden yani uzun yıl çalıştığın biriyle, yani uzun yılda çalıştığın hani çıkartabilirsin, beni çıkartmayabilirsin değil. Gerçekten doğrudur ama çıkarma sistemi böyle değildir. Hani Asya gerçekten şu an zorlanıyorum. Hani o yüzden çıkarmak zorundayım seni. Bir ay gel, bir ay sana verebilirim. Ki doğrusu da o. Kanunen de o. En az bir ay veya 40 gün. Aynı şekilde ben de, eğer ben de işten çıkmak istiyorsa hop diğer gün çıkıyorum diye bir şey yok. 30 gün önce, 40 gün önce söylemem lazım. Şu an çalıştığım iş yeri de öyle. Onlar da bana 30-40 gün önce söylemeleri lazım. Ben de 30 gün 40 gün önce söylemem lazım. Ne diyordum? Video editlerken çok zorlanacak gibiyim. Burada ne demişim de acaba diyecek gibiyim. Her neyse. Onu yapmadı yani. Güzel bitirebilirdi. Saygıyla bitirebilirdi ama saygısızca bitirdi. Ben ona mesela en çok sinirlendim. En çok sinirlendim hani neden böyle saygısızca bitmek? Tabii çıkartabilirsin ama bir ay önce de söylersen ona göre de kendimi hazırlarım, ederim. Yani şu an şansım olmasaydı, 2-3 gün içinde bulamasaydım ne olacaktı? Yani beni zor durumuna bıraktığını bilmiyor musun? Güzel bitirebilirdi ama adam bu yolu seçti. O yüzden ben ona bir tek sinirliyim. Biraz sosyal medyada o sırada bir uzaklaştım bir tık. Meşguldüm çünkü iş aramayla falan, görüşmelerle. Şey diyorlar bana işte, işte ne güzel Asya hayatı yaşıyorsun, çok güzel falan. Çok var benim böyle up and down, up and down. Hani böyle iş sadece iş konusu değil. Moralmen bozulduğum anlar oluyor. Tabii ki de bunu böyle kötü anlarımı internete yansıtmamaya çalışıyorum. Hani güzel, zaten sevindiğim anları paylaşmayı severim. Hani kötü anlarımı kendim halletmeye çalışırım. Ama bence herkesin kötü anı var. Ben eskiye göre biraz değiştim. Nasıl değiştim? Daha çok pozitif kalmaya çalışıyorum artık. Yani gerçekten bunda bile hani ya olacak, bir yolunu bulacağım, bir şey olmayacak. Tabii ki de üzüldüm, dinleniyorum, yeni bir şey bulmam lazım, bunu yapmam lazım. Ama bu bir dönem olarak görüp hani çok fazla kendimi yıpratmamaya da çalışıyorum. Bunu da size öneriyorum. Gerçekten çok önemli. Hani belki istediğiniz bir okul vardır ama olmaz. Tabii ki çok üzülürüz, şey yaparız ama ne kadar üzüldüğün, kendini ne kadar yıprattığın da çok önemli. Çok yıpratmamak çok önemli. Üzülmen gayet normal. Üzül, hani ağla, içini biraz boşalt ama bunu depresyona, bunu böyle hayatım sona erdi, istediğim olmadı, ne yapacağıma getirmemek çok önemli gerçekten. Ben eskiden öyleydim ama gerçekten kendimi yavaşça yavaşça değiştirdim. İstediğim olmayınca tabii ki de üzülüyorum. Çok üzülüyorum ben de. Ama sınırını biliyorum. Kendimi depresyona sokmamaya, kendimi aşırı strese sokmamaya, hemen ardından başka yollar aramayı düşünüyorum. Size de bunu öneriyorum. Tabii ki de zor bir şey bu. Böyle söylemesi kolay ama yapması zor. Ama önemli. Gerçekten önemli. Hani onu bulabilsen, o balansı bulabilsen. Tabii ki sosyal medyada görüyoruz. Niye böyle bir hayat dersine dönüştü bilmiyorum ama çok bana şu sıralar yorum geldi. İşte hayatı yaşıyorsun, işte çok güzel bir hayatın var falan diye. Tabii ki ama kime göre, neye göre, hani siz benimkisini istiyorsunuz. Ben de bazen başkaları ne güzel yaşıyor dediğim insanlar oluyor. Bakmak, hoşuna gitmek ne güzel, demek güzel ama buna böyle kıskançlık, nispetlik, benim neden yok, ben neden yapamıyorum, işte ne farkımız var demek, bence o zaman işte farkında olmadan kendimizi yıpratmaya giriyor. Kendimizi hep kıyaslamaya. O yüzden kıyaslamamak çok önemli. Alıp ilham alırsın, edersin. Ben de şu yoldan yaparım. Çünkü hepimizin hayalleri, hedefleri aynı değil. Hepimiz farklıyız. Ve her şeyin de hayırlısı. Yine kendimizi pozitif tutmak, kendimizi iyi tutmak yine bize kalmış. Başkasına kalmış bir şey değil. Paylaşmak da çok önemli. Ben bu dönemde kız kardeşimle çok paylaşım yaptım. İşte Cuna'yla paylaştım. Yanınızda birlikte böyle ne yapabiliriz? Birlikte kafa kurcalayan insan olunca o da çok güzel oluyor. O da çok yardımı oluyor bence. Öyle yani. Şu an Juno beni dışarıda bekliyordu. Yemeğe gideceğiz. Sıralar Instagram'da artık canlı yayın falan açıyorum bazen. O yüzden beni Instagram'dan takip etmiyorsanız takip edin. Canlı yayınlarımı da kaçırmayın derim. Başka? Saçımdan konuştuk. İşimden bayağı konuştuk. Makyajımı şu an base'ini yaptım. Gözlere geçiş yapacağım. Gözlere çok pek bir şey yapmıyorum. Sadece buradaki renkleri karıştırıp yapacağım. Gözümü yaptığım için birazcık yakınlaştırayım. Bakayım. Başka bir yenilik. Başka bir şeyler var mı? İşte bundan dolayı, bu iş olayından dolayı ben Türkiye planımı iptal ettim. Çünkü şeydim biraz. Hani ne zaman iş bulacağım, ne edeceğim? Hani yeni iş buldum. Şimdi bulur bulmaz işten de izin de alamam. Aslında işten dolayı ben Türkiye'ye gidemedim diyebiliriz. Bu iş olayı benim Türkiye planımı bozdu. Hayırlısı olmuştur belki. O yüzden bu sefer kış tatiline gitmeyi planlıyorum. İnşallah kış tatiline gideceğim. Ailem falan çok özledim. Çok görmek istiyorum. Ağustos'un 28'inde Juno ile 4. yılımız. Türkiye'de belki oluruz diye düşündük ama olmadı. Ağustos'ta bir Jeju yaparım. Tatil olarak Jeju'ya giderim. Jeju adasına. Jeju'ya hiç gitmedim bir. İkincisi yüzmek istiyorum. Ya havuz olur ya deniz olur. Gerçekten yüzmek istiyorum. Buna ihtiyacım var. Bu yıl öyle bir tatil yapmayı planlıyorum. Türkiye'ye gitseydim yapacaklarım çok şey vardı. Hem dişlerimi göstermek istiyordum. Arka dişlerim, çürük olan dişlerimi. Belki burnuma dolgu yaptırmak istiyordum. Kore'de yaptıramam çünkü Kore yapamıyor o dolgu. Yani
Onların dolguları genelde onlar hani burun yükseltmeye çalışıyorlar. Ben burun değil, sadece şu kemiğimi düzeltmek istiyorum. O yüzden yapabileceklerini düşünmediğim için. Türkiye bu arada estetik konusunda çok ilerlemiş bence. O yüzden hani burun dolgusu, olursa burun ameliyatı istiyordum. Böyle dediğime de bakmayın. Çok korkak bir tipimdir ben. Şu aralar yine bir oyunculuk şeysim. Kanım böyle kaynıyor. Ne zaman bir ekstra olarak, yani arkada bile merhabalar dediğim gün ne zaman gelir diye düşünüyorum. Tıklı buldum. Türkiye'de bunu yapmam daha güzel olacak gibi geliyor. Hani hem bir tık daha rahat olacağım ve ikincisi belki hani yükselmem, bir yerlere daha ulaşmam daha orada mantıklı geliyor. Çünkü burada sonuçta ben Korelilere benzemediğim için benim yükselmem burada yere kadar olacağını düşünüyorum. Böyle meşgul bir şekilde okul, iş, YouTube olursa. YouTube'u biliyorum, boşluyorum arkadaşlar. Gerçekten bazen çok çektiğim videolar oluyor. Sevmiyorum, yükleyemiyorum. Böyle bazen kameranın önüne geçmek istemiyorum. Bazen edit yapmak istemiyorum. Çünkü her şeyi tek başıma yaptığım için editi, çekimi, altyazı. Şu an altyazı için takipçim yardım edecek. İngilizce altyazı için. Ben o İngilizce altyazıdan Korece altyazı yapmaya çalışacağım. Yani Türkçe ve Korece'yi ben yapmaya çalışacağım. İngilizceye takipçim yardım edecek. Çok teşekkür ederim. Bakalım, öyle bir deneyim diyorum. Eyeliner yapacağım fakat ben eyeliner'ı sadece artık sonlara biraz yapıyorum. Bu da üşendiğimden dolayı. Ve güzel duruyor aslında. Gözümdeki şalazyon tam gitmedi. Bence kamerada görüyorsunuz. Şu gözüm daha şiş. Ben görüyorum yani. Bir saniye, eyeliner yaparken konuşamayacağım. Bir susuyorum. Bu arada kullandığım makyaj malzemelerinin altı açıklama kısmına koyacağım. Oradan bulabileceksiniz. Bir saniye, aynı olmadı sanki. Gözümden bahsediyordum. Bir ay önce almıştım randevuyu. Ağustos 5'inde, evet, Cuma günü gideceğim inşallah. Valla öyle bir şeye geldim ki kesecekseniz alın diyeceğim. Yani kaç kere kestirip aldırdım. Beyoncé Hastanesi'ne gidiyorum. Büyük hastane. Üniversite hastanesi. Gözde iyiler diye tekrardan oraya gideceğim. Ya bana yine damla krem yazarlarsa valla diyeceğim yok. Tekrardan yapıp tekrardan gelmek istemiyorum. Ben kesiliyorsa kesin alın diyeceğim. Zaten Şahla Hocam bir kere çıktı mı hep çıkıyormuş arkadaşlar maalesef. Yani gözümü özel yıkama şeyleri bile almıştım. Onlarla yıkamama rağmen çıktı tekrardan yani. Ve makyaj yapılmaması lazım ama ben bir ara bayağı da göz makyajı yapmıyordum. Sonra tekrardan başladım, dedim ki ya şimdi bunu yapacağım yani, gözüme makyaj yapmayınca çok eksik hissediyorum diye. Hayatımda da çok bir şey olmamış ya. Böyle konuşacak bir şey kalmadı gibi geldi bana. Video önerileri alabilirim aslında sizden. Gözüme bir şey kaçtı. Acın öyle videosu çekmek istiyorum. İşte zamanımız olmuyor. Makyaj yaptığı video tekrardan ve soru cevap yapma. Bu yaz favori olan, bunu Instagram'da da göstermiştim. Allığımı göstereceğim size. Bu Nars'ın allığı. Orgazm allığı ünlüydü. Bu yenisi çıkan sanırım, bilmiyorum. Emin değilim. Vallahi küçücük bir şey, çok uzun gidiyor. Önce dedim küçüğünü alayım, beğenirsem büyüğünü alayım da bayağı gidiyor yani. Allığı da şu sıralar yaz olduğu için yanaklarımı böyle diyorum, bazen kamera için makyaj yapanlar var. Hani kamerada böyle bütün tonlar gözüküyor, böyle bütün tonlar böyle gözünüz, gerçekte demek ki 2 katı gözüküyor. Çünkü ben böyle bakıyorum, allık bayağı şu an kırmızı diyorum. Kamerayı bir açıyorum, hani öyle bir kırmızı durmuyor yani. Hatta bazen gözükmüyor. Kamerada gözükmesi için benim tahminim o. Kimsenin hakkına girmeyeyim. Biraz yapmayı öğrenmek istiyorum. Neydi adı? Freckles. Çil yapmayı öğrenmek istiyorum. Böyle denedim falan, olmuyor. Çil yapamıyorum. Böyle eyeliner'la falan da yapıyorlar da denedim, kahverengi olmadı. Ya da tonunu yanlış yaptım. Ya da böyle güzel durmuyor, böyle nokta duruyor. Ama çil yapmayı öğrenmek istiyorum. O yüzden mesela Instagram'dayken ben böyle çok çil efekti kullanırım. Çünkü çili sevdiğim için yani. Güzel duruyor. Türkçem böyle bozuluyor, zor. Yani kafamda o kadar söylemek istediğim şey var ki ağzımdan çıkmıyor o sözler. Ben düşünüyordum. Ya konuşacağım çok şey olur, makyajım biter diye düşünüyordum. Öyle bir şey olmadı ama. Nars'ın bu rimelini fakat evet çok beğenmedim. Bence en iyisi Too Faced'in Better Than Sex diye bir tane Ben demiyorum, Too Faced diyor bu arada. rimeli var. Kullanmıştım ve çok hoşuma gitmişti. Kirpikleri böyle piyuk piyuk yapıyor. O yüzden herhalde bu bitince onu alacağım. Bir de ben waterproof geçirmeyen almamaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz gözümde şalazlayan çıkıyor. İyi silebileceğim şeyler alıyorum ama eksi yanında mesela bu da akıyor sonra. Su geçirmeyeni yapmayınca akıyor. Yanaklarım gözüküyor aslında biraz burada. Ay çok açım. Şu an Güney Kore'de kaymak bu arada bayağı, mesela Türk deyince kebap derlerdi ya eskiden. Artık ne diyorlar biliyor musun? Hani ben öğrencilerime diyorum nerelisiniz? Ben diyorum Türk'üm diyorum. Kaymak. Hemen kaymak sesi çıkıyor. Kore'de bir ünlü, bilmiyorum kim, bir şovda kaymak yiyor, çok güzel falan diyor. Ondan sonra aldı başına gitti kaymak. O yüzden şu an Kore'de kaymak bayağı ünlü oldu. Bazen bunun üstüne de parlatıcı sürüyorum. Süreyim mi? Şu an sürmek istemiyorum. Açalım. Saçımı yaptım ama yine şu önü dalgalandı. Saçımı düzeltmem lazım. Şuna bakın. Niye dışına bakın. Sofi.
Evet, makyajımız bitti. Sohbetimizi ettik. Merak ettiğiniz şeyleri bu videoda cevaplamış oldum. Yani uzun bir aradan sonra hem makyaj yaptık hem de sohbet ettik. Bence güzel oldu. Zaman sonra böyle kamerada konuşmak biraz garip geldi ama hoşuma da gitti. O yüzden daha çok sık yapmaya çalışacağım. Ama makyaj videosu sohbetli yapmak dediğim gibi son zamanlarda makyajım böyle. Böyle olduğu için o yüzden makyaj videosu çekmiyorum. Size makyajda öğretebileceğim bir şey yok o yüzden. Belki yeni bir şeyler deneyip sizlerle de paylaşabilirim. Beni Instagram'dan tekrardan diyorum. Takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Çünkü genelde tüm güncellemeleri oraya koyuyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Tekrardan görüşürüz. Bye bye.